Bu uygulamamızda MPU 6050 ivme ve giro sensörü kullanarak 3 boyutlu bir modelin hareketlerini bilgisayar ekranında nasıl görebiliriz onu göstereceğim. Bunun için tripod uygulamasını kullanacağız. Nedir MPU tripod uygulaması? MPU 6050 sensöründen alınan ivme ve giro verilerini kullanarak gerçek zamanlı olarak 3 boyutlu bir modelin hareketlerini bilgisayar ekranında görselleştiren bir processing uygulamasıdır. Uygulamada genellikle bir tripod modeli var. Bu tripod dediğimiz İngilizceden Türkçe'ye çaydanlık adını taşımakta. Bu model MPU 6050'nin hareketleriyle birebir olarak dönme ve eğim hareketlerini yapan bir uygulama. Sistem nasıl çalışıyor? MPU 6050 sensöründen Arduino aracılığıyla verileri okuyor. Verileri seri port üzerinden bilgisayara gönderiyor. Daha sonra processing programıyla biz bu verileri alıp 3D modelin dönüşünü ekranda görebiliyoruz. Şimdi ilk önce devremizin bir bağlantı şemasını oluşturacağız. Ben devremizi biraz daha küçük bir hale getirmek için Arduino Nano kullanacağım. İsterseniz Arduino Uno da kullanabilirsiniz. İkisinin de bağlantısını web sitemiz içerisinde bulabilirsiniz. Devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre Arduino Nano'mu boardumun üzerinde herhangi bir yere şu şekilde konumlandırıyorum. Hemen yan tarafına da MPU 6050 sensörümü konumlandırıyorum. Ben daha küçük kablolar kullandım. Siz normal standart jumper kablolar kullanabilirsiniz. Şimdi devre şemasına göre Arduino'daki 5 volttan MPU 6050'nin VCC girişine bağlantımı yapıyorum. Arduino'daki GND'den MPU 6050'nin GND'sine bağlantımı yapıyorum. Arduino'daki A5 pininden MPU 6050'nin SCL pinine bağlantımı yapıyorum. Arduino'daki A4 pininden de MPU 6050'nin SDA pinine bağlantımı yaparak devremi bu şekilde tasarlıyorum. Devre bağlantım bu kadar basit. Bilgisayarda yapacağım işlemleri tamamlayacağım. Daha sonra Arduino kartımı bilgisayara bağlayarak devremizin çalışmasını hep birlikte bir test edeceğiz. MPU 6050 sensöründen gelen verileri 3D bir model, örneğin uçak gibi görselleştirmek için bir yazılıma ihtiyacımız var. Bu yazılımın adı Processing. Arduino MPU 6050 sensörüyle birlikte yaw, pitch, roll yani yön, eğim, yuvarlanma verilerini seri port üzerinden göndermekte. Processing bu verileri gerçek zamanlı olarak okur. Bu açıları kullanarak ekranda bir 3D modeli, örneğin bir uçak modeli göstererek sağa sola döndürür ya da yukarı aşağı eğdirme işlemi yaptırır. Bu sensörün hareketlerini doğrudan görsel olarak izlememizi sağlar. Kısacası processing MPU 6050'den gelen hareket verilerini görselleştirerek sensörün bize nasıl çalıştığını gerçek zamanlı olarak izlememizi sağlayan bir programdır. Şimdi bu programı kurmamız gerekmekte. Bunun için Google'ı açıyorum ve arama kısmına processing yazarak processing.org sitesine gidiyorum. Yukarıda download butonu var. Buraya tıklıyorum ve bu programı bilgisayarıma indiriyorum. İndirdiğim programa çift tıklayarak programı bilgisayarıma kuruyorum. Programı kurduktan sonra başlattan arama kısmına processing yazdığımda bakın uygulama geldi. Birazdan uygulamamı çalıştıracağım. Uygulama bilgisayara yüklendikten sonra belgeler içerisinde bir klasör oluşturmakta, Processing isimli. Bakın bu klasör içerisinde bu dosyalarımız var. Ben burada Libraries içerisine 2 tane klasör atacağım tripod uygulamasının çalışması için. Bunun için de açıklamalarda size vermiş olduğum linkten bir kütüphane indirmeniz gerekecek. Aynı zamanda bu linkimiz bizim web sitemiz içerisinde konu anlatım kısmında da mevcut. Ben oradaki kütüphaneyi de indiriyorum. Bakın indirdiğim kütüphane şu. Bunu WinRAR'la açıyorum. Şöyle bir klasörüm oluştu. Üzerine çift tıklıyorum. Şurada 2 tane klasörüm var. Buradaki 2 klasörü böyle kopyalıyorum. Ve geliyorum belgelerimin içerisine. Processing klasörünün içerisine geliyorum. Libraries klasörünün içerisine geliyorum. Buraya bunu yapıştırıyorum. Şu an klasörlerim bunun içerisinde oldu. İlk işlemimi tamamladım. Şimdi Arduino programımı açıyorum. Arduino'nun içerisine de MPU 6050 kütüphanesini eklememiz lazım. Bu kütüphaneyi indirmek için de web sitemize geliyorum. Dosyalar içerisine tıkladığım zaman Arduino kütüphaneleri var. Buraya tıklıyorum. Bakın MPU 6050 ivme ve giro sensörü kütüphanesi var. Buradan indir diyerek bu kütüphaneyi bilgisayarıma indiriyorum. Kütüphaneyi bakın şu şekilde indirdim. Daha sonra Arduino'mu açıyorum. Eskiz'de
kütüphane ekle ve zip kütüphanesi ekle diyerek indirmiş olduğum kütüphaneyi seçiyorum ve aç diyerek kütüphaneyi Arduino'nun içerisine yüklüyorum. Bakın eskiz kütüphane ekle dediğim zaman altlara doğru indiğimde burada bakın MPU 6050 kütüphanesi buraya eklenmiş oluyor. Daha sonra dosya menüsüne geliyorum. Örneklere geliyorum. Alta doğru iniyorum. Bakın kütüphane ile ilgili örneklerim de geldi benim. MPU 6050'ye geliyorum. Sağ tarafa doğru ilerlediğim zaman şurada MPU 6050 alt-DMP6 örneğim var. Buna tıklıyorum. Bu bana Arduino'da yeni bir örnek sayfa açacak. Bakın yeni bir sayfam açıldı. Burası T-Pod uygulamasını yapmam için gerekli olan kodların yüklenmiş olduğu sayfa. Burada yalnız bir değişiklik yapacağım. Burada 58. satıra geliyorum. Bakın şurada. Ben buradaki şunu aktif edeceğim. Yani T-Pod uygulamasını. O yüzden ben buradaki satırın başına gelip buraya 2 tane bölü işaretini ekliyorum. Burayı pasif hale getiriyorum. 63. satıra gelip buradaki bölü işaretlerini buradan silip burayı aktif hale getiriyorum. Ve bunu dosyadan kaydet diyerek bunu kaydediyorum. Şimdi tasarlamış olduğum devreme ait Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Yukarıdan araçlardan port olarak COM3 portu gelmiş. COM3 portum seçili ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, şu an yükleme tamamlandı. Şimdi MPU T-Pod uygulamasını çalıştıracağım. Arduino içerisine kütüphaneleri yüklediğim zaman belgelerim içerisinde bakın Arduino'da Libraries, MPU 6050, Examples, örnekler, MPU 6050 DMP6, bunun içerisinde Processing klasörü, MPU T-Pod. Bakın burada şu dosya var. Bu dosyayı çalıştıracağım. Bunun için ara kısmından Processing yazıyorum. Uygulamamı çalıştırıyorum. Dosya menüsünden aç diyorum. Biraz önceki göstermiş olduğum MPU T-Pod klasörünün içerisinde şu dosyayı seçip aç diyorum. Ve karşıma bakın bu şekilde yeni bir kod sayfası geldi. Burada da kısa bir değişiklik yapacağım. Kod sayfasında 45. satıra geliyorum. Bakın bu satırda Arduino'nuzun bağlı olduğu COM portunu belirtmeniz lazım. Burada örnek olarak COM-XX olarak belirtilmiş. Ben biraz önce Arduino'nun bağlandığı COM portu COM3 olarak görmüştüm. Burada XX'leri silip burayı 3 yapıyorum. Dosyadan bunu kaydede basıyorum. Bakın şurada bir çalıştır butonu var. Buradaki butona basıyorum. Burada bir uyarı yapayım sizin için. Buradaki butona basmadan önce MPU 6050'niz düz bir zeminde hareketsiz bir şekilde durması gerekmekte ki sensörünüzün kalibrasyonunu ayarlayıp ekrana uçak modelini düzgün bir şekilde versin. Bakın şu an uçak modelim geldi. Şimdi sensörü hareket ettirerek ekrandaki uçak modelinin nasıl değiştiğini bir görelim. Breadboard'umun üzerindeki sensörümü oynatıyorum. Bakın uçak maketinin de hareket ettiğini görüyorsunuz. Önü arkaya doğru hareket ettiriyorum sensörümü. Bakın aşağı yukarı doğru hareket ettiriyorum. İsterseniz buradaki küçük pencereyi tam ekran yapalım. Bir de bu şekilde görelim. Bu devrenin tasarlanma amacını özetleyecek olursak eğitim yönünden sensör verilerini görselleştirerek ivme, açı ve dönüşü burada görmüş olduk. Bunları robotik uygulamalarda, robotların ve dronların yönelim hesaplamalarında, simülasyon sistemlerinde işte hareketli kontrol sistemlerinin test edilmesinde, geliştirilmiş görselleştirmede 3D hareket takibi, sanal gerçeklik, başlangıç uygulamalarında bu uygulamayı kullanıp bize bir fikir vermesini sağlayabiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.